Şimdi astroloji ile alakalı tarihçesini incelediğimizde astrolojinin Babil'den itibaren belli başlı buluntularla Babil'de ilk ortaya çıktığına dair bazı söylentiler ve rivayetler var ve araştırmalar var. Aslında bu tip araştırmalar yapılırken dikkat edilmeyen ve unutulan ve es geçilen en önemli nokta değerli arkadaşlar, insanlığın tarihi. Biz insanlar olarak zannediyoruz ki bu dünyaya ilk biz geldik, bizden önce de hiç kimse yoktu ve bizden önce bir uygarlık yoktu. İşte çünkü herkesin kafasına empoze edilen bir Cilalı İbo taş devri var biliyorsunuz. Ve arkeolojik kazılarda eski uygarlıklara rastlanıyor. Özellikle Nuh tufanı öncesi uygarlıklar ele alındığında çok ciddi anlamda kaoslar çıkmakta. Örneğin insanlığın işte milattan önce 5000'lere 10.000'lere gittiğini iddia eden görüşler vardı ama milattan önce 11.600'de yapılan Göbekli Tepe'nin keşfinden sonra artık insanların işte bir Cilalı İbo taş devri geçirmediği, tam tersi insanların bu dünyaya belli başlı donanımlar ve bilgilerle geldiğine dair görüşler ortaya çıkmaya başladı. Ve biz insanlık tarihine baktığımızda şöyle bir realite söz konusu. Biz bu dünyada yaşamış tek uygarlık değiliz. Ya da başka bir ifadeyle bu kainatta bizden başka canlılar, varlıklar da var. Bunların belki şekil düzeyi, sıfatı bizler gibi olabilir ya da olmayabilir. Ama baktığımızda mesela Kur'an'ı incelediğimiz zaman orada meleklerin Adem'e secde etmesiyle alakalı bir kıssa vardır. Oraya incelediğiniz zaman şöyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Karşılaştığımız durum şu: Allah yeryüzünde bir halife yaratmayı murad eder ve insanı yeryüzünde halife kılacağını ifade eder. Melekler de şöyle derler: sen yeryüzünde kan döken insanı mı halife kılacaksın derler. Ve Allah da onlara der ki siz yoksa benim bilmediğimi mi biliyorsunuz der. Melekler de cevaben şöyle der: Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Haşa ve Subhanehu, senin bize öğrettiğinden bizim başka bir bilgimiz yoktur derler melekler. Buradaki ifadeye baktığımızda şöyle bir nokta var. Melekler yeryüzünde hali hazırda yaşayan insansı bir ırktan haberdarlar ve o insansı ırkın kan döktüğünden haberdarlar ve o kan döken insanı mı halife kılacaksın sorusunu yöneltirler. Adem'in yaratılmasıyla alakalı kıssalara baktığımız zaman, insanın yaratılmasıyla alakalı kıssalara baktığımız zaman ilk prototip insanın nasıl oluşturulduğunu, nasıl yaratıldığına dair birçok yine bilgiler var. Ve yine oradaki konulara baktığımız zaman gördüğümüz ve karşılaştığımız en önemli nokta, biz insanlardan önce, yani insanlardan önce belki yeryüzünde yaşayan bir insansılar var. Ama düşünen, bilen, konuşan, anlayan, hisseden insanın yaratımından önce başka tarih sahnesinde varlığını sürdüren başka kabileler, başka varlıklar, başka canlılar da var değerli dostlar. Evet, dolayısıyla geleceğim nokta şu: astroloji dediğimiz kavram değerli arkadaşlar, astroloji bu dünyaya ait bir bilgi değil. Yani astrolojiyle ilgili o kadar çok böyle elimizde doneler, bilgiler var ki hani evet, astroloji bir bilim değil ama astrolojinin şu anda geldiği nokta ya bilim daha varabilmiş değil. Çünkü bilimin daha bu noktaya gelmesi ne daha var. Neden böyle diyorum? Astronomi insanın uzayı anlama çabası iken astroloji ise uzaya bakıp insanı anlama çabasıdır. Benim bir tane videom var, Göbekli Tepe Zodyaktır diye. Mutlaka ama mutlaka o Göbekli Tepe Zodyaktır videosunu özellikle izlemenizi öneriyorum değerli dostlar. Evet, astrolojinin tarihçesine baktığımızda dedik ki astroloji bu dünyaya ait bir ilim değil ve dahası insan bu dünyaya ait bir varlık mı? Evet, tüm bunlara baktığımızda gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken birçok alanı bize anlatıyor. Evet, bu bölümü şimdi sonlandıracağım ama eğer bu anlattıklarım hoşunuza gittiyse ve devamını isterseniz, bu videoyu beğenirseniz ve arkadaşlarınızla da paylaşırsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olduğunuz için
çok ama çok teşekkür ederim. Sonraki bölümde bu konuya devam edeceğiz.